Selamünaleyküm dostlar. Bugün sizlerle dana döş yapacağız. Et bezine sardığım etimi çıkartayım. Et bezinin faydalarını söyleyeyim arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz, kanı, suyu hepsini emdi. Ette zerre derece koku vesaire olmaz. Yani daha güzel ve daha sağlıklı dışarıda bekletmenizi sağlar. Bu dana döş oluyor. Yani kaburga kısmı falan değil. Sakın karıştırmayın. Şu çok fazla olan yağların bir kısmını alacağız. Ya da incelteceğiz, öyle diyeyim. Çok kalın olmayacak. Çok fazla kalın olduğunda iyi olmuyormuş. İzlediğimiz videolarda öyle diyorlar. Etin kilosunu 40 liraya aldım. Dana döş dediğinizde bizim memleket sağ olsun dana döşü kıymada kullanıyor. Ve kimsecikler öyle bilmiyor bu olayı. Yani isli et yapma mevzusunu bilmiyorlar. Sizin özel olarak söylemeniz lazım. Bana dana döş ver dediğinde adam sana rulo şekilde sarmasını veriyor. Git kıyma yap diyor. Bunu özel olarak ben kendim hazırlattım. Şuradan indirelim. Orada birazcık yağ kalsın. Şöyle yapalım hadi. Evet. Bunu bir güzel hardallayacağız. Sevmeyenler sıvı yağda yapabilir. Maksat baharatımız üstünde tutsun. Ama hardal hem tad olarak da güzel bir tad verdiği için ete bence hardal yaparsanız daha iyi. Sadece sevmeyenler için söyledim ben. Ve sonra arkadaşlar et baharatımız var. Ben bu markayı kullanıyorum. Siz de bu markayı kullanabilirsiniz. Çünkü o Amerikalıların falan onların olanlar kolay kolay bulunmuyor. Yani bizim ülkemizde yok en azından. Öyle diyeyim. Bakın. Şöyle güzelce kaplayacaksınız abicim. Sonra bunun bir de mangal baharatı var. Bunun içinde daha da farklı baharatlar var. Biraz daha kırmızımsı, toz biberimsi. Yani ikisini karıştırırsanız daha hoş olur. Bakın şöyle tane baharatlar var içinde mangalının. Yani bu et birazcık baharatı seviyor. Bu yapacağımız pişirme yöntemiyle isli yapacağız arkadaşlar. Öyle kaplayacağız. Şöyle aralara, derelere. Şimdi bu kısmını bir bitirelim. En son kıyısını, köşesini, bilmem nesini, her tarafını yapacağız. Olayımız tamamdır arkadaşlar. Güzelce baharatını aldı. Şimdi sevgili dostlar, bu et burada bitti. Daha başka bir şey yok. Artık bunu 7 saat, 8 saat, 9, 10 ne kadar tutturabilirsek o kadar pişireceğiz. İsli bir şekilde, yani dumanlı yapacağız. Smoker dedikleri mevzu olacak bu et. Ve o kadar piştikten sonra inşallah görüşeceğiz. Bakalım lezzeti nasıl olacak, tadı nasıl olacak. Hakikaten dedikleri kadar güzel oluyor mu? Hadi bakalım, durmak yok. Pişim aşamasında görüşürüz. Her zamanki gibi şu kabımızı
içine koyuyoruz. Yağlar mangalımıza damlamasın. Arkadaşlar bu Torku'nun elma suyu hazır. Geçenkini de kendim yapmıştım. Baktım ki boş boşuna uğraşıyoruz. Adamlar zaten yapıp ucuza satıyorlar. Hem de temizlemesi bilmem nesi pisliği bana boş boşuna ekstra iş oluyordu. Şimdi arkadaşlarım etimi de alıp şöyle bir güzel üst tarafa yerleştireceğim. Evet, biraz aşağıya doğru kalın. Böyle dursun arkadaşlar. Şimdi altına elma suyunu koyduk. Neden koyduk? Çünkü elma suyu onun bir nevi sosu olacak. Nasıl diyeceksiniz? Şimdi o elma suyunun içine bunun yağı damlayacak ve aynı zamanda da onu arada bir, yani 1-2 saatte bir kurumasın diye o elma suyuyla ıslatacağım. Nasıl yapacağım? Püskürtme değil. Bu tarz bir yağlamayla şöyle alacağım, tık 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 üstüne gezdireceğim. Şimdi püskürtme de yapabilirim ama yani evdeki sprey kutularının hepsini farklı amaçlarla kullanılmış. O yüzden yapamıyorum. Şimdi smoker dedik. Bu eti isli pişireceğiz dedik. Ne gibi ağaçlar kullanabilirsiniz arkadaşlar? Bizim ülkemizde bolca bulunan meşe kullanabilirsiniz. Bakın. Bunu bir ıslatırsanız yanmaz. Yani en azından hemen erkenden tutuşmaz. Şöyle bir ıslatacaksınız arkadaşlar bunları böyle güzelce. Hemen ondan sonra atacaksınız içine. Kapatacaksınız sağını da solunu da. Şöyle et için şurayı da biraz daha çekelim. Hatta elma suyunu biraz daha koyalım. Buhar olup uçmasın. Daha bitmedi arkadaşlar işlemimiz. O orada yana dursun. Şunu bir kapatalım. Tutuşma işlemi olmasın. Hem de ufaktan pişmeye başlasın. Ve arkadaşlar şimdi geldik içine de derece koymaya. Test yapacağız beyler. Şimdi buradaki sıcaklığı zaten az çok biliyoruz. Şuraya bir tane yerleştirelim. Bakın görün. Bir tane orada var. Aşağıdaki sıcaklıkları ölçmek için de bunlardan 2-3 tane aldım arkadaşlar. İnternetten bulabilirsiniz. 20-30 lira bir şey bunlar. O kadar pahalı değiller. Şuraya bir tane koyalım. Yani biz şu anda test yapıyoruz. Bir nevi test gibi bir şey. Yani mangalımızın sıcaklıkları nerede, ne kadar, nasıl diye bir şey yapıyoruz. Hem et pişiriyoruz hem test yapıyoruz. Bu da size böyle bir mangal ya da bu tarz bir mangal aldığınızda nasıl faydalar sağlayacağını göreceksiniz. Şimdi sonu, başı ve dibi bunları bir 10-15 dakika sonra bakalım ya da bir saat sonra ne gibi dereceler fark edecek. Ona göre hem de mangalımızın sıcaklık ayarını test etmiş oluruz. Şimdi burasını hafif bir açıyoruz arkadaşlar, hava alsın. Yani güzelce hava almaya devam edecek. Evet, şöyle 1-2 saat sonra Allah izin verirse görüşeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Bir bakalım. Şu anda bakın hiç açmadım. Üstünde 150 dereceyi gösteriyor. Şöyle bir zoom yapalım. Görün siz de. 150 derece, yani 160'a da yakın. Şu birazcık daha üst tarafta. Mevzu içeridekilere de bakacağız şimdi. Ne kadar onu tam net ölçeceğiz. İnşallah cihazlar doğru ölçüyordur. Evet. Şimdi açıp bakalım. Bu arada saatte bakayım 10.30 olmuş. Yarım saat geçmiş. Of maşallah. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz. Şu üst taraftakinde yaklaşık 230, tabii 220 mi? Bakayım. Abi 220-230 derece. Şuradakinde 185 derece. Bu aşağıdaki vatandaşa bakıyoruz. O da 90 derece. Arkadaşlar görebiliyorsunuz. Şimdi burada yapmam gereken bir işlem var. Şunu buradan bir alayım evvela. Biraz sıcak tabii ki. İşte akılsız baş. Buralar soğuk. Biraz daha en azından ön tarafa nazaran. Yani bu demek oluyor ki dışarının derecesi ve bizim termometreler gayet güzel çalışıyor demek oluyor. Şurada birazcık şöyle bir kuruma sezinledim. Hemen böyle güzelce ıslatıyoruz.
Bunu spreyle falan da yapabilirsiniz. Yani püskürtme olarak düşünün. Onlarla da yapabilirsiniz. Hiç problem değil. Dediğim gibi ben tamamen benim püskürtmeyi farklı kullandığım için oldu. Bir anda 200 dereceden 50 derecelere düştü. Şimdi gene bunu biraz daha bu tarafa çekeceğiz. Görebiliyorsunuz zaten ateşi yandı hemen. O arkadaşlar orada yansınlar. Gene sönecekler sonuç itibariyle. Ve kapatıyoruz beyler. Saat 12'ye 10 geçiyor. Bir açıp bakalım bu arkadaşa. Öf. Şöyle göstereyim. Şimdi dostlarım, bakın buradaki derecemiz yaklaşık 130 dereceyi gösteriyor. Hangisi olduğunu size çevireyim. Şu 130 derece, bu şu 150 derece ve bu aşağıdaki de, yani şuradaki de, hemen bakıyoruz. Pardon. Bu da bakın abicim 60 derece falan. Bakın 60 derece. Bu aşağıdaki. Yani ortamın gayet güzel ve düzenli ısındığını gösteriyor. Şimdi etin içine de bakmamız gerekiyor. Artık fark ettiyseniz tamamen teknolojik yaklaşıyoruz. Şöyle bir sokuyoruz abicim etin içine. Bakıyoruz. Kaç derece, pardon, yanlış monteledik. Şöyle sokacağız ki görelim. 60, 67. Yani bu 70'in 75'in üzerine çıktığı zaman şu anda 70 derece arkadaşlar. 72 derece, 52 derece. Gözüküyor zaten 57. O arka taraflarda 60 derece falan. Yani sonuç itibariyle birazcık daha pişmesi falan gerekiyor. Şimdi kapatıyoruz. Bu yaklaşık 2 saat oldu. Artık dereceleri alabiliriz. Derecelerle artık bir işimiz yok. Dereceler benim istediğim bütün testi yaptı. Ben hem mangalımı test etmek hem de etimin nereye koyarsam ne kadar derecede olacağını görebilmek için yapmıştım. Umarım size de faydalı olur. Evet, şöyle bir 2-3 saat sonra görüşürüz gene. Saat şu anda 1'i çeyrek geçiyor ve etimize bakıyoruz. Et artık bu şekli aldı. Suyun rengi de kırmızıya döndü. Yani neredeyse folyoya koyma kıvamına geldik. Tam 3 saat 15 dakika geçti. Bir 45 dakika sonra 4. saate girecek. 4. saatten sonra bu arkadaşı folyoya sarıp, yani yağlı kağıt ve folyoya sarıp tekrardan kapatacağım. Evet, bir 45 dakika sonra görüşürüz inşallah. Tam 4 saati doldurduk. Kömürü görebiliyorsunuz. Et keza. Bakın şöyle. Şekil değiştirdi artık. Rasyona uğradı et. Harika bir görüntüye kavuştu. Ve biz de ikinci 4 saat için etimizi hazırlıyoruz. Evvela ve lakin etimizin bir derecesine bakalım. Değil mi? O artistliği, o şovu biz de yapalım arada bir. Bakmakta fayda var. Şöyle bir sokuyoruz etimize ve bakıyoruz. Kaç derece olmuş? Şurada yukarıda gözüküyor zaten. 51, 58, 62, 70, 72, yani etin içi pişti. Çünkü 75 derece ve üstü iyi piştiğini gösteriyor. Biraz daha altı, yani medium'a yakın falan, öyle denilebilir. Gayet iyi oldu. Şu anda et 76 derece. Evet. Bakın zaten içinden sular da fışkırdı hemen. Görebiliyorsunuz akan suları. Evet arkadaşlar. Ve işte arkadaşlar, birazcık şu tarafa ittirelim. Soslama olayını yapalım. Ne demiştik? Koyarken de üstüne birazcık bu alttaki elma suyundan dökeceğiz dedik. Sebebi de
etimizin kurumaması, birazcık olsun içinde nem olması. Bu altındaki su elma suyu ve etin kendi baharatıyla, yağıyla pişerken çıkarttığı su. Tamamen etin kendi öz suyu gibi bir şey. Tamam. Kafi. Şimdi sevgili dostlarım, şöyle birkaç tane daha alıp sarma ve folyolama işlemi başarıyla bitti. Bu üstüne yağlı kağıt ve folyonun haricinde bir normal alüminyum folyo da sardım. Kömür takviyesini de arkadaşlar öyle yakarak yapmanıza gerek yok. Direkt bodoslama dökebilirsiniz. Çünkü folyonun içinde kömürlere hiçbir şey olmuyor. Yani folyonun içinde ete hiçbir şey olmayacak. Rahat olun yani. O yüzden bir korku, bir endişeniz olmasın. Şu anda tam 7,5 saat oldu. Ve saat bakalım kaçmış? 17:30. Yani 5,5. Saat 10'da başladık biz bu maceraya. Ve halen daha devam etmekte. Şimdi daha tabii bitmedi. Bitmedi ama son bir işlemi kaldı. Bir yarım saat daha duracak bu burada. Şimdi bir açalım. Bir bakalım arkadaşın içine. Şimdi bir yarım saatte böyle üstü açık duracak. 120 derecelerde falan. 120 derecede. Yani içerinin sıcaklığı güzel. Bir yarım saat daha dursun. 20 dakika kadar daha. Ondan sonra löpür löpür yeme faslına geçeceğiz. Hadi bakalım. Saatimiz 6 oldu. Malzemenin tadına bakma zamanımız geldi. Vatandaşı aşağı çekelim. Artık sıcaklığı alt taraflarda fazla ama pek etkilemiyor. Görebiliyorsunuz. Harika. Harika bir şekilde oldu. Çok güzel oldu ya. Vallahi billahi. Şimdi dostlarım biraz yaklaştıralım. Hatta sizi şöyle alalım. Ve ben bu harika güzelliğin bir tadına bakayım. Şöyle. Sen de git oğlum buradan. Şöyle böyle. İnceden bir kesik. Bu arkadaşı bu tarafa. Sonra şöyle bir kesik. Arkadaşlarım, kırmızı halkayı görebiliyorsunuzdur umarım. Biraz daha yaklaştırayım sizi. Şu şekil. Bakın. Şu etrafındaki çeperi görüyorsunuz. Keza burada da aynısı var. İşte bu smoker'ımızın, ya vallahi dağılıyor, şuna bak, görebiliyor musun? Bak 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 hop. Gitti lokum lokum. Tam 8 saat. Aman Allah'ım. Abo. Şu an abartmıyorum. Yemin ediyorum ben. Lan ben ne yapmamışım daha önce? Tek kelime öyle harika. Harika ötesi. Bir tane daha indirelim. Öf ya, bu neydi ya? Abi süper ya, vallahi billahi böyle bir şey yok ya. Bu nedir lan? Abo, şuna bak ya. Allah'ım. Sana geliyorum ya abi, dağılıyor gidiyor. Uf uf uf. Harika ötesi bir şey. Evet sevgili dostlar. Bu güzelliği görüyorsunuz artık. Evet arkadaşlar. Beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse, eğitici ve hakikaten açıklayıcı, yani açık açık ben bunu öğrendim kardeşim diyorsanız eğer kendiniz, lütfen beğen butonuna basmayı ve halen daha abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet.